Araştırma fabrikası olarak oluşturduğumuz doğal afetler oynatma listesinin ikinci içeriğine sel ile devam ediyoruz. Yeryüzünde depremden sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan afet, sel ve taşkınlardır. Sel olayı, konutların su altında kalmasına, insanların boğulmasına ve bazı malların sürüklenerek tahrip olmasına neden olur. Tarım alanlarının gereksiz materyallerle kaplanması, kanalizasyon sularıyla içme sularının karışması sonucunda salgın hastalıkların baş göstermesi selin en kötü sonuçlarındandır. Peki bu seller neden ve nasıl oluşur? Bu sorunun cevabını tahmin etmek o kadar da zor değil. Bir bölgede toprağı belirli bir süre içinde tamamen veya kısmen su altında bırakan ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına sel diyoruz. Akarsu, deniz veya göl gibi büyük su kütleleri kimi zaman fazlasıyla suyla dolar. Bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve sele neden olur. Sel ve taşkınların oluşmasında sağanak yağışlar, kar erimeleri, toprak yapısı, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, akarsu yataklarının yerleşim yeri olarak tercih edilmesi, plansız yerleşme ve altyapı eksiklikleri gibi nedenler oldukça etkilidir. İnsanlar tarih öncesi çağlardan beri yaşamak için hep nehir kıyılarını ve deniz kenarlarını tercih etmişlerdir. Çünkü suya yakın olmak demek, aynı zamanda kolay ulaşım, daha yumuşak bir iklim ve daha verimli topraklar demektir. Bazı insanlar taşabilecek bu sulara yakın olmasalardı, sel bir afet olarak sayılmayacaktı. Dünya üzerinde pek çok sel faciası yaşanmış ve bunlardan biri de 1530'lu yıllarda Hollanda'da meydana gelen ve 100.000 kişinin ölümüne neden olan St. Felix faciasıdır. O zamanlar Oostwotering olarak bilinen Yerseke'nin doğusundaki alanda 18 köy ve Reimerswold şehri tamamen sular altında kalmıştır. Şehir bölgenin geri kalanından daha yüksek olduğu için küçük bir ada olarak izole ediliyor. Çevresindeki arazi, bölgeye zarar vermek için yapılan sayısız girişime rağmen maalesef ki korunamamıştır. Sular altında kalan bölge, şimdi Zuid-Beveland'ın boğulmuş toprakları olarak biliniyor. 1717 yılında ise Orta ve Kuzey Avrupa'da yoğun yağışlar meydana gelmiş ve içlerinde Almanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerinin de bulunduğu ülkelerde sel felaketi meydana gelmiştir. En çok hasarın Hollanda'ya olduğu selde 14.000 kişi yaşamını yitirmiştir. Selin yıkıcı etkisine bir örnek de 1926 yılında Mississippi'de meydana gelmiştir. Her şey 1926 yılında Mississippi'deki şiddetli yağmurlarla başlamıştı. Yağmur şiddetini yitirmedi ve 1927 yılında Mississippi Nehri 145 yerden sınırlarını yardı. 70.000 kilometrekarelik bir alana taştı. Oluşan selin bilançosu ise 7 eyalette 246 can kaybı, 400 milyon dolarlık da bir maddi hasardı. Amerika tarihinin en yıkıcı nehir taşması felaketi olan Büyük Mississippi seli, birçok Afro-Amerikanı evinden etmiş, hatta Mississippi Nehri'nin daha aşağı kısımlarında yaşayan insanların kuzeye göç etmelerine sebep olmuştur. Birçok insan kalıp evlerini yeniden inşa etmektense kuzeye, sanayi bölgelerine yerleşmeyi tercih etmişlerdir. 1910 ve 1970 yılları arasında 6 milyon Afro-Amerikanın güneyden kuzeye göç ettiği Büyük Mississippi selinden sonra Büyük Buhran döneminde göç eden Afro-Amerikanlar oluşturmaktadır. Yaşanan büyük sellerin en çok can kaybı olanı Çin'de meydana gelmiştir. Büyük Çin felaketi olarak bilinen bu olay 1931 yılında sağanak yağışların neticesiyle başlayan ve ardından ırmakların da yoğun olduğu ülkenin güneyinde 2,5 ila 4 milyon arasında insanın yaşamına mal olmuş dünyanın en büyük sel felaketidir. Bir diğer sel olayının yaşandığı Çin'de bu sefer selin nedeni insan yapımı olan bir barajdı. Tamamen tasarım hatası kaynaklı 1975'te dünyanın gördüğü en büyük baraj trajedilerinden birine ev sahipliği yapmış Bankyo ve Shimantan'la beraber 62 barajın yıkılması sonucu yaşanan faciada resmi kayıtlara göre 26.000'i sel, 145.000'i ise oluşan epidemik hastalıklar ve kıtlık nedeniyle toplam 171.000 insan hayatını kaybetmiştir. Dünyadaki örneklerine ek olarak Türkiye'de de birçok sel felaketi meydana gelmiştir. Tarihimizin en büyük sel felaketi 12 Haziran 1908'de Tokat'ta yaşanmıştır. 459 binaya tamamen ya da kısmen harap olmuş, ilk tespitlerde halktan 208, askerlerimizden ise 15 kişi olmak üzere toplam 223 kişi hayatını kaybetmiştir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sel felaketi ise 11 Eylül 1957'de Ankara'da meydana gelmiştir. Hatip Çayı Vadisi'nin yerleşime açılması yüzünden çayın taşkın kapasitesi azalmış, havzanın doğal döngüsü bozulmuştur.
meydana gelen selde 169 kişi hayatını kaybetmiştir. En son büyük sel felaketi 9 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da meydana geldi. Afet boyutundaki aşırı yağmurlar nedeniyle birçok dere taşmıştı. Metrekareye 90 kilogram yağışın düştüğü sel felaketinde İkitelli, Halkalı, Çatalca ve Silivri'de 31 kişi hayatını kaybetmişti. Yollarda araçlar tamamen sulara gömülmüş, araçlarından çıkmayan birçok kişi boğularak hayatını kaybetmişti. Peki dünyada ve ülkemizde sıkça meydana gelen ve büyük hasarlara yol açan bu doğal afetle nasıl mücadele etmeliyiz? Sellere karşı alınması gereken önlemler nelerdir? Birazcık göz atalım. Her tip meteorolojik afet için günümüzde yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde oldukça etkili bir biçimde kullanılan radar sistemleri ve uydu verileriyle çalışan erken uyarı birimleri teşkil edilmelidir. Bu uyarı birimiyle koordineli olarak çalışacak il ve ilçelerde kurtarma birimleri oluşturulmalıdır. Bölgesel radyolar herhangi bir tehlike anında halkı bilgilendirerek uygulayacakları yöntemler konusunda uyarıda bulunmalıdırlar. Yerel yönetimler dere yataklarına yerleşim yapılmaması konusunda titizlik göstermeli, buralarda yerleşim önlenmelidir. Çevredeki yeşil alanlar korunarak yeni ağaçlandırma projeleriyle erozyon ve sel önlenmelidir. Şehir içlerinde yeterince yağmur suyu kanalı olmalı ve bunların sürekli bakımları yapılmalıdır. Peki, sel sırasında neler yapmalıyız? Pencere ve kapıları korumak için taşınabilir engeller yerleştirilebilir. Suyla sürüklenen enkazın yönünü kum torbalarıyla değiştirerek konutumuzdan uzak tutabiliriz. Bazı durumlarda bütün kapıları açarak suyun binanın içinden akmasına izin vermek çok daha iyidir. Böylece su basıncının yapının taşıyıcı sistemine zarar vermesi önlenebilir. Konutu terk ederken elektrik ve su vanaları kapatılmalıdır. Sel sırasında elektrikleriniz kesilebilir. Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız herhangi bir elektrik alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın. Ani sellerin meydana getirdiği ölümlerin yarısı araç içindedir. Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanmayın. Araçta herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk ederek yüksek bir yere çıkın. Peki, yaşadığımız bu felaketin ardından sel sonrasında neler yapabiliriz? Sel felaketi suların geri çekilmesiyle sona ermeyebilir. Bu nedenle herhangi bir hasarı olup olmadığı kontrol edilmeden binalara kesinlikle girilmemelidir. Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin fotoğrafları çekilmelidir. Sel sonrasında da ikincil afet olarak yangınlar çıkabilir. Bu nedenle evde gaz sızıntısı, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olmadığından emin olun. Lağım çukurları, mikroplu tanklar ve atık su sistemleri, sel sonrası insan sağlığına zarar vermemeleri için mutlaka yetkililerce kontrol edilmelidir. Konuta sel sırasında yılan ve benzeri zararlı hayvanlar girebilir. Bu konuda da dikkatli olmak gerekir. Afetlere karşı birlikte hareket etmek de karşılaşacağımız afet durumlarında en büyük destekçimiz olacaktır. Buna benzer videoların devamı için kanalımızı takipte kalın.